Onur Akay'la birlikte. İnanamayacaksınız ama Onur Akay burada arkadaşlar. Hep soruyordunuz Onur Akay'la, Onur abiyle ne zaman yayın yapacaksınız Bilal abi diye. İşte Onur Akay. Onur, çok teşekkür ederim yayınıma katıldığın için. Hoş geldin canım. Rica ederim Bilal abicim. Ne demek ki? Ben de çok mutlu oluyorum. Hoş bulduk. Sana ve senin nezdinde tüm izleyenlerine, takipçilerine, Bilal Özcan TV izleyicilerine güzel bir akşam diliyorum. Ramazan'ın iftardan sonra bu güzel dakikalarında onlara keyifli anlar yaşatabilirsek ne mutlu bize. Evet, çok güzel söylüyorsun. Sıla Deveci merhaba. Dilek Şenyurt, hoş geldin canım. Almanya Frankfurt'tan özel abonem. Ve Banu Kavaş, moderatör arkadaşım Banu Kavaş. Merhaba Ruksara, merhaba Sıla Deveci ve bütün dostlar merhaba. İşte Onur Akay ile birlikteyiz. Her gün soruyorsunuz bana Evet. Bilal abi Onur Bey'le ne zaman yayın diye. Osman burada. Osman selamlar güzel kardeşim. Patricia hola. Patricia hola Patricia. Patricia sana merhaba diyor. Merhaba herkese, Patricia'ya. Patricia Arjantin'den arkadaşımız. Melahat burada. Arjantin. Arjantin'den. Melahat burada. Ay Yıldız burada. Ve bütün dostlar geliyorlar yavaş yavaş. Lydia burada Fransa'dan. Lydia hoş geldin. Lydia bonjour. Seher Duman burada. Sıla Deveci. Selam. Muva burada. Sabriye, Seher Duman. Dilek Şenyurt'da tekrar merhaba dedikten sonra peki dostlar, Onur Akay'dan en çok duymak istediğiniz, en çok öğrenmek istediğiniz konunun ne olduğunu biliyorum. Konuşacağız, hepsini konuşacağız. Bu arada bir boşanma haberiyle başlayalım. Saadet Işıl Aksoy, sevilen oyuncu, başarılı oyuncu, yurt dışında pek çok ödül kazanan oyuncu Saadet Işıl Aksoy 12 yıllık evliliğini bitirdi. 2014 yılında evlenmişti. Pamir Kramer isimli iş adamıyla. Bir çocukları var. Boşandılar. Oluyor böyle şeyler be arkadaşlar. Hadi. Hayatta oluyor değil mi? Özellikle ünlüler dünyasında. Değil mi Onur Akay? Tabii Yani 12 yıl bir de Bilal abicim. evet. Yani hiç ayrılmaz dediğimiz ne ünlüler ayrıldı değil mi? E, Böyle hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Onların ayrılıklarıyla yıkılan hayranlarını gördüm, Ya duydum. Ama ya aslında onların ayrılığı bizim hayallerimizi bence yıkmamalı. Çünkü herkesin hikayesi de farklı Bilal abicim. Yani onlar bitti diye kimse bitmez. Ayrıldı diye aşk da yok olmayacak. Tabii ki her güzel şeyin de bir sonu var. Bazen bitmek evet. de iyi gelebiliyor değil mi Bilal abi? Belki ayrılmak onları daha başka kapılar açacak, daha mutlu olacaklar. Öyle de düşünmek lazım. Sevenlerinin öyle de bakması lazım. Belki daha huzurlu yaşayacaklar. Acıtır tabii ayrılık. İkisinin de yolu ayrılmış yollarında inşallah mutlu bir hayat sürerler. Diyecek bir şey yok yani. Kendi Of, kararları. ayrılmak da hayata dair. Tabii. Ayrılık acıtır. Yani isteyerek boşansan bile boşanırken acı çekiyorsun Onur Akay. Çoğu boşanmalarda Tabii. bu hissediliyor. Çoğu ayrılıkta, çoğu boşanmada bu Tabii. hissediliyor. Gözyaşı da döküyorlar Bilal abicim. Ben Evet, yine benden mi kaynaklandı bu gitme? bazen Hayır, bu ya sefer benden değil. Evet, bir hafif dondun, sen dondun. Hafif ama öyle şimdi mi? iyisin. Şimdi iyisin. Evet. Bilal abicim senin dediğin de çok doğru. İsteyerek de ayrılsalar gözyaşı dökenler gördüm ben Acıtıyor bizim ya, camiada. Evet. acıtıyor. Ee, Yani hakim boşanma kararını açıkladıktan sonra ki isteyerek de olsa gözyaşına boğulanlar duydum. Evet çünkü boşanmayı isteseler de ayrılmayı isteseler de şuur altına yerleşmiş bir gerçek var. Onların mutlu anıları, o Tabii. beraber yaşadıkları mutluluklar var. Onları silip atamazsın.
hafızada var. Vücut tepki gösteriyor. Senin elinde değil, senin şuurun tepki gösteriyor ve, o acıyı hissediyorsun. Böyle söylemişti bir. Aslında biraz da Bilal abicim bu örnek çift kavramı bence bir tuzak gibi ya, değil mi? Tuzak. Yani e, Doğru. Gel, gel buraya mı gelmek istiyorsun? Gel. Gel bak Onur tarçın abim mı var. geldi? Tarçın geldi. Gel Onur abim var. Gel yanıma gel. Gel istersen. Yani Öpüyorum. Dur öyle bakayım. mi? Çok öpüyorum tarçını. Öpüyor. Onur Leo da abin öpüyor. aşağıda. Onur abin öpüyor. Evet. Leo da varmış. Bak aşağıdaymış Leo da. İstersen Çok gel. selam söylüyor Tarçın'a. Biraz Tamam. önce yayın öncesinde Bilal abicim seninle konuştuktan sonra Tarçın'dan sana selam var dedim Leo'ya. Öyle mi? Leo çok akıllı. Evet sözünü Yani kestim. Tarçın da öyle. Onlar iyi de bir arkadaş. 2 yıldır görüşüyorlar. Görüşüyorlar. Evet. Evet. Bu Evet. örnek çift işte Bilal abicim kavramını demiştim. Bir tuzak gibi yani örnek çift olmak zorunda değiller. Böyle yakıştırılınca da aslında rol yapmak zorunda kalıyorlar ünlü isimler. E, Aralarında bir bozuk işte sorun, araları bozuksa sorun varsa bile bir toplum içinde kameraların, magazin muhabirlerinin olduğu yerde e, araları bozuk olduğu halde örnek yakıştırmasından dolayı rol yapanlar bile biliyorum. Çok doğru söylüyorsun. Bu arada moderatörüm ve özel üyem Caner babasını kaybetmiş. Şimdi okuyor. Öyle mi? Şimdi okuyor. Başı Evet. sağ olsun, mekanı Babası cennet olsun inşallah. Rahatsızdı değil mi? Öyle bir şey duymuştum. babası evet, babası yoğun bakımdaydı. Zatürreden yoğun bakımdaydı. 3-4 gün önce de e, nefes alamadığı için tüp bağlanmıştı. Cihaza makineye entübe edilmişti. Ve 2 gündür Caner'den haber alamıyorduk. Telefonu da yok bende. Katılmıyordu. Buraya bir şeyler hissetmiştik tabii. Ne yazık ki şu anda arkadaşlar vefat haberini konuşuyorlar. Allah Allah rahmet sabır eylesin. versin. Allah rahmet Mekanı eylesin. cennet olsun. Başı Zatüre sağ olsun. acaba başka bir rahatsızlığı daha mı vardı? Bağışıklığı mı düşüktü de zatürreden birden? Ama zatüre de çok tehlikeli aslında. Bazı e, bünyeler kaldıramayabiliyor Bilal abicim. Çok ağır geçirebiliyor. Çok ağır geçirebiliyor insanlar. Belli bir yaştan sonra zaten vücutta direnç azalıyor ya. Şimdi Caner'in Tabii, babası nereden baksan 50 yaşı civarındadır. Caner genç bir arkadaş. evet. 45-50 de olsa, 60 da olsa yani gençlikteki gibi olmuyor vücudun direnci. Caner burada mı arkadaşlar? Şu anda yayında mı? Caner başın sağ olsun güzel kardeşim. Caner çok üzüldüm canım benim. Başın sağ olsun. Allah sabır versin. Geride kalanlara ailesine uzun ömürler versin inşallah. Diyecek bir Amin. şey yok. Hayatta böyle Yok mu? işte Bilal abicim. Bir varsın bir yoksun. Bir varsın bir yoksun. Bir varsın bir yoksun. Haberi kim verdi bize arkadaşlar? Haberi kimden aldık? Caner burada yok. Ha Ümran'dan mı duyduk? Ümran mı verdi? Ümran da diğer moderatör arkadaşlarımızdan biri. 3 tane. Banu mu verdi? Evet. Banu verdi. Ümran sık gelemiyor Ay Yıldız. Banu verdi. Peki Banu, Caner'le görüşürsen başsağlığı dileklerimizi ilet, çok üzüldüğümüzü ilet lütfen. Banu yazdı diyor. Peki, çok üzücü ya, çok üzücü. Genç yaşta çocuk Tabii, tabii. babasız kaldı ya. Caner kaç yaşında ki? 20, 22, 24. Of, of. Allah rahmet eylesin. Eee, peki arkadaşlar, eee Öyle Bilal abicim değil mi? Ne kadar ilginç. Hiç yaşa da bakmıyor, gençliğe bakmıyor. Yani işte hepimizi bekleyen son ama şöyle de düşünelim. Mübarek aylarda ölmüş. Demek ki Ramazan ayında değil mi? evet. Ne kadar özel bir ayda işte Hakk'ın rahmetine kavuşuyor. Mekanı cennet olsun inşallah. Bu ayda da herkese kısmet olmaz böyle ölüm değil mi Bilal abicim? Yani, tabii mübarek bir gün, mübarek bir ay, mübarek bir Allah'ın önem verdiği bir
günlerden Evet. geçiyoruz. Ramazan ayından geçiyoruz. Eee, Allah mekânını cennet eylesin. Ne Başka bir rahatsızlığı yoksa birden zatürre olup da kaybettilerse de çok zor. Yani zatüre de işte bünyeyle ilgili bir şey demek ki Bilal abicim. Aslında çok kişi de kurtuluyor değil mi? Zatürreden ölen eskisi gibi değil yani. O kadar çok aşırı yok. Sevgili Onur Akay, öyle bir şey ki hepimiz eee, soğuk algınlığı oluyoruz. Hepimiz hastalığa yakalanıyoruz. Yani bu kış aylarında kendimizi korumamız çok zor. Bir başkasından bir virüs bulaşıyor filan. Bu zatüre ise Tabii, üşütmekle, ciğerleri üşütmekle ilgili biliyorsun. Şimdi mesela ben evde tabii. radyatörü bazen çok yakıyorum, farkında olmuyorum gündüz. Dışarısını soğuk zannediyorum. Soğuk ama 2 saat sonra bir güneş filan açıyor. Bir bahara geçiş filan yaşıyoruz ya, bir ısınıyor hava. Evet, İçeride radyatör çok açık, ısı çok yükseliyor. Bu sefer camı açıyorum. Dengeyi sağlayayım, radyatörü kısıyorum ama camı da açıyorum. O camı açtığım zaman üzerimi de çıkarmış oluyorum mesela. Atletle oturuyorum, ayıptır söylemesi. Ev sıcak tabii. diye. Bir de rahat olmak için. Camı açtığım zaman çalışıyorsam farkında olmadan o dışarıdaki havayı bir 15-20 dakika göğsüne yiyorsun, anladın mı? Yani o ilerlerse, seni tutarsa, hasta ederse Allah korusun. Zatürreye kadar gidebiliyor. İnsanlar böyle hastalanır. Benim Tabii. kayınpederim bu şekilde ölümün kıyısından dönmüştü 2 sene evvel. Aynı bu anlattığım olay benzeri bir olay yaşamıştı. Yani Bilal serinlemek için abicim, onun için çok sıcak da iyi değil. Biz hep aynı derecede tutuyoruz. Çok çok iyi oluyor. Hiç terleme olmayacak derecede tutuyoruz. Eğer terlersek de bazen tabii fazla da yanabiliyor. Ama ben hep böyle bir şal alırım. Şurayı korurum Bilal abicim hemen cam açıldığında. ben de onu yapmaya çalışıyorum mümkün olduğu kadar. Büyük havlularım var benim, kendi havlularım. İşte bu iş için şal benzeri çok büyük. Onlar da Evet. kendimi dediğin gibi ama yani gün içinde kenara koyabiliyorsun onu. Ne bileyim ben yani Tabii tabii birden bir terli olduğunu hissetmeden cama çıkabiliyorsun. Leo havlıyor, Tarçın havlıyor onun peşinden. tabii tabii. Bir gün mesela Tabii. Bodrum'da bir bahar zamanıydı. Hiç unutmuyorum. İlkbahar. Böyle aynı bugünler. Soğuk soğuk havadan sıcak yani bahara geçiş. Tarçın'la biz bir yağmura yakalandık bahçede. Eve gidene kadar sırılsıklam olduk. Ama nasıl? Kovayla böyle su döküyorlar sanki. Tarçın'la ikimiz sırılsıklam olduk. Yani o gün hastalanmadık ya, o gün ciğerlerimizden hasta olmadık ya, başka hiçbir zaman olmayız diye düşünmüştüm. Yani böyle şeyler de yaşayabiliyor insan. Tabii tabii birden Kim bilir ne olacak? Caner'in babası yağmur altında mı kaldı? Ne bileyim yani nasıl üşüttü adam ciğerlerini, zatürre oldu. Eee, sigara içiyor muydu acaba? Virüsler de değişti. Artık virüste mi üretiyorlar, ne yapıyorlar? Bazen internette rastlıyorum. Virüsleri de değiştirdiler mi? Bu da ayrı bir yönden bir savaş. Yani insanların yok etme, işte ekonomileri bozma. Sadece şimdi olan savaş gibi değil, başka türlü savaşlar da sürüyor Bilal abicim bence değil mi? Başka türlü savaşlar da sürüyor elbette. Bak Dilek Şenyurt Tabii. annesinin zatürreye yakalanma şeyini anlatıyor. 76 yaşında zatürre geçirdi. Dikkat ediyoruz. Tedavi oldu ama o zatürre mikrobu ciğerde bir köşede duruyor. Duruyor demek ki. Tabii. Benim babam da Tekrar zatürre. ediyor. İşte spor yapıyor derler ya, bademcikte de spor yapar. Beta diye bir virüs vardı. Küçükken hep iğne olurduk Hidayet şimdi ondan oluyor. dolayı. Hidayet şimdi beta'dan iğne oluyor, penisilin oluyor. Değil mi? Biz de öyle. Oğlum, Ben sonra da badem. Penadur diye Penadur. Ondan sonra Penisili. ancak iyileşirdik. Penisinin doğru söylüyorsun. Hidayet şimdi penisinin oluyor. 1'incisinin oldu, 2'ncisini olacak. Bademcikleri aldıracağız. Aldıralım mı, aldırmayalım mı karar veremedik ama aldıralım da kurtulsun diyoruz. Ben de doktor gibi teşhis koyabiliyorum Bilal abicim. Annem öksürsek doktora götürürdü bizi.
Böyle özel doktorlarımız vardı küçüklüğümüzde. Artık onları dinlemekten, onlarla sohbet etmekten, bir de benim sanatçı yönüm küçük yaşlarda belli olunca doktorlar da musikiyi sever. Evet. Her türlü şeyi ses uzmanlarıyla, ses doktorları, kulak, burun, boğaz. Yani teşhisleri bile koyabiliyorum artık onlarla uzun yıllar geçirmekten. Doktor arkadaşlarım çok fazlaydı. Bademciğin alındı mı senin? Alınmadı. Küçüklüğümüzde çabuk hastalanırdık, üşütürdük ama sonra herhalde bağışıklık güçlendi. Ben belki 20 yıldır hiç ilaç içtiğimi hatırlamıyorum. Vallahi harika. Keşke Hidayet Ne senin de ağrı kurtulsa. kesici, ne bir vitamin, ne bir hiçbir şey kullanmıyorum Bilal abicim. Ama çok sağlıklı bir beslenme tarzımız var. Annemin o konularda çok büyük bir bilgisi var. Çok güzel. Çok farklı. Bu arada dostlar, Her sabah bu şeyimiz var. İşte bizim buraların zeytinyağı meşhur biliyorsun Bilal abicim. evet, evet, Kuzey Ege'nin Ayvalık, Akçay. evet. Zeytinyağı ile başlarım böyle bütün vücudu yıkar sabah bir kaşık. Ondan sonra işte o sirkemiz var. Üzüm veya alıç organik sirkelerden e, içeriz. Gene bir kaşık suyun içinde böyle biraz açıp ondan sonra işte limonumuz, alkoli suyumuz gün içinde, ev yoğurdu mutlaka ve yoğurt suyu her sabah. Çok Yoğurdun suyu, peynir altı suyu hazırlar annem o çok özel. güzel. İşte bir de her sabah yıllardır hiç eksiksiz zencefil var. İşte bir gün yoğurtlu çok özel kuru meyvelerle kahvaltımız, bir günde normal kahvaltı yaparız. Çok Ee, güzel. Böyle ona öyle daha bunun gibi birçok şeyleri var gün içinde işte annemin. Çok Bunlara biz de alıştık böyle hep uyguladığımız için bayağı bir faydasını görüyorum ben. senin annenden Biraz yürüyüşüm eksik bu aralar işte. Kitap yazdığım için gene böyle kilo almadan başlayacağım. Daha tam veremedim. Zaten kiloluyum da. Magazini unuttuk Bilal abi. Şu bari şeye geçelim. Bir konumuz vardı. Bunları konuşunca obeziteye mi geçelim bari? geçelim. Senin annenden her eve lazım. Her eve lazım. Hakikaten vallahi billahi bravo. Çok selam. O da bizi izliyorsa Gülten Gürses Akay buradan selam gönderelim. Evet, evet. Aşağıdan izliyor olabilir. İzliyorlar mı? Tabii Gülten tabii. Hanım'a, Gülten Hanım'a, Büyük televizyondan açıyorlar, izliyorlar. Gülten Hanım'a çok selamlar. Evet, sevgili Caner, başın sağ olsun tekrar kardeşim. Bu arada şunu da söyleyeyim, zatürre aşısı var arkadaşlar. 2 çeşit aşı var. Bir tanesini devlet sağlık ocaklarında yapıyor. O 5 yıllık süresi. Diğer aşı hayat boyu koruyor zatürreden. O da eczanelerde satılıyor. Onu devlet yazmıyor. Eczanelerde satın alacaksınız. Bu aşıların koruyucu etkisi çok fazla. Doktorunuza danışın ve öyle kullanın. Tavsiye ediyorum. Yaptırın bu aşıları. Zatürreden koruyucu. Tabii yani zatürreden koruyucu, hastalıklardan koruyucu aşılar var ve yaptırmak sağlıklı ama neyin nereden geleceği hiçbir zaman belli olmaz. Hepimiz, Tabii. eninde sonunda hayata veda edeceğiz. Bunun bilinci içinde yaşamak lazım. Allah gecinden versin. Amin Bilal abicim. Evet. Senin dediğin konu Türkiye'de 10 milyon kayıtlı obez var arkadaşlar. Obez ya da fazla kilolu insan var. 10 milyon. Biz bu kiloyla içine giriyor muyuzdur Bilal abi? Girmiyoruzdur herhalde değil mi? Ben son 4 yıldır kiloluyum yani hayatımda hiç kilo almadım kitap yazmaya başladıktan sonra. 10 milyondan bir eksik diyelim o zaman. Aa, Onu rakayı çıkarıyoruz. Onu o rakay zaman evet obez 9 milyon sayılmaz. 991 bin. Onur Akay obez sayılmaz. Şimdi bu aile hekimliğine ilk gittiğinizde sizi tartıyorlar, boyunuza, kilonuzu kaydediyorlar ya, işte oradan bu istatistiği elde etmişler. Yaklaşık 10 milyon kişiye obez ve fazla kilolu olarak Türkiye'de kayıtlı ve devlet şu anda
sizi sağlıklı hayat merkezlerine çağırıyor. Ücretsiz. Fazla kilolu Tabii. insanlar, obez olan ya da fazla kilolu olan, obez sayılmayan ama normalin fazlası kilosu olan insanlar, isterseniz aile hekiminiz vasıtasıyla, isterseniz direkt kendiniz de başvurabiliyorsunuz. Sağlıklı hayat merkezlerine gidiyorsunuz. Orada diyetisyen ücretsiz, fizyoterapist hizmeti ücretsiz ve orada Ne güzel. evet, çok güzel bir şey. Zayıflamanız Demek için ki devlet elini taşın altına koyduysa Bilal abicim, bu ulusal bir sağlık politikası haline gelmiş, bir sorun haline gelmiş demek ki. Büyük bir tabii, sorun var demek ki. aynen E, öyle. Aynen öyle ve Avrupa'da, Amerika'da da öyle. Bu sorun çok fazla. Orada daha fazla. Ama şimdiki yeni nesil de e, biraz daha fast food'a düşkün gibi. Ama gerçi ekonomik şartlardan dolayı da pek dışarıda yemek yiyemiyorlar gençlerde. Öyle duyuyorum ben ama ekonomik şartları düzgün olanlar fast food'a da düşkün yani. Genç nesil de Avrupa, Amerika'ya benzemeye başladı. bu arada fast food'un tabii gençleri kaçırmamak için, öğrencileri, müşterilerini kaybetmemek için çeşitli alternatif fiyat politikaları uyguluyorlar. Çok öğrencilere Tabii, uygun menüler de çıkardılar. Özellikle bu tavuk menülerinin filan fiyatı çok daha daha uygun. uygun. Evet, çünkü şimdi bu obeziteye devlet önem veriyor ve halkı ücretsiz olarak bundan kurtarmak istiyor. Çünkü bunun ilerisi Allah korusun ağır hastalıklara sebep oluyor ya bu obezite, kalp damar hastalıkları, Tabii, kansere tabii. neden oluyor ve bunu da Şeker oluyorsun, şeker her şey oluyorsun. çıkıyor, tansiyon. Tabii tansiyon. Ee, Yani onun için Bilal abi e, bir ara giderim demesinler değil mi? Böyle bir imkan varsa hemen gitsinler bence. Bir ara giderim deyince olmuyor bu işler. Olmuyor. İdeal kilonu öğren, sağlıklı yaşa kampanyası başlamış ve bütün vatandaşlar, kilolu vatandaşlar bu merkezlere başvurabiliyorlar. Bunun için mesela en kolay nasıl öğrenirsiniz bu merkezlerin nerede olduğunu? O Sağlık Bakanlığı'nın bir telefon hattı var ya, arama motoruna yazın o telefon hattının numarasını. Oraya hemen danışın, size en yakın merkezi söylesinler. Eee, Herkese mesaj gitmiş. öyle mi? Evet Bilal abicim. Yani belirledikleri 10 milyon kişiye de mesaj göndermişler. Bana gelmedi. Demek ki bende yok. Sende yok. Alo 184'ü Şimdi bir arayıp daha kontrol ettim. Sen bir eksik dedin ya Bilal abi. 10 milyonmuş, eksik yok. alo Ha, alo alo 184'ü arayıp danışabilirsiniz. Pardon, 10 milyonmuş eksik yok dedin değil mi? Evet. Bilal abi, bir de 10 milyon kişiye mesaj gitmiş. Hatta toplumun tamamını da, bu 10 milyon kişiyi de üzerinde durup arayacaklarmış bir de. Ben öyle okudum. Yani tek tek telefonla edip de davet de edeceklermiş. Bayağı üstüne düşülmüş bu konunun. Çok güzel bir şey Evet. bence. Çünkü hasta olununca yine masrafları devlet karşılıyor ve devlete yük oluyor. Tabii doğru. Devlete yük oluyor. Dolayısıyla devlet mümkün olduğu kadar bireylerin sağlıklı olmasını istiyor ki ileride eee, bu sağlık Tabii. masrafları, ilaç masrafları çoğalmasın, azalsın diye Kronik rahatsızlıklar oluyor ve sürekli ilaç kullanıyorlar ve sürekli. bunun da tabii ki devlete masrafı oluyor. Tabii, tabii, tabii. Ya Danla Bilic bir şey yazdı, paylaştı. Bu fenomen eee makyaj videolarıyla ünlü olmuştu Danla Bilic biliyorsunuz. Sonradan Evet. sonradan her türlü habere konu olmaya başlamıştı yıllar içinde. En son uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı ama temiz çıkmıştı Danla Bilic. Başının altından her türlü şey çıkıyor. Kimisi ihbar ediyor, şöyledir, böyle yapıyor, şöyle yapıyor diye. Ama kız hepsinde temiz çıktı. Aşklarıyla konuşuldu. İşte Çakal'la aşk yaşadı. Onunla konuşuldu bu rapçi. Sonra bir tane sevgilisi, ayrıldığı sevgilisi
buna şantaj yapmaya başladı. Bunu taciz etmeye, dövmeye başladı. Öyle haber oldu birkaç kere. Şimdi de şöyle bir paylaşım yaptı Onur Akay. Danla Bilic YouTube'da pek çok influencer'ın, pek çok fenomenin yaptığı gibi röportajlar yapıyor. Ünlü konuk alıyor, röportaj yapıyor. Diyor ki kimse hiçbir şey konuşmak istemiyor. 50 soru hazırlıyorsun. Revize gelecek ve soru 15-20'ye düşecek. Revize gelecek dediği bunlar ve bütün fenomenler hemen hemen konuk alacağı kişiye soruları yolluyorlar. Bana soruları yollayacaksın değil mi? Yollamazsan konuk olmam. Ne soracağını bilmem lazım. Ne soracağını bilmem lazım falan. Diyenlere soruları yolluyorlar. Adam da diyor ki bunu sorma, bunu sorma, bunu sorma. Çiziyor üstünü. Kimse hiçbir şey konuşmak istemiyor. 50 soru hazırlıyorsun. Revize geliyor ve soru 15-20'ye düşüyor. Elinde 7 soru kalınca da bu sefer ben izleyicilerime ne vereceğim şimdi? Kendinize güveniyorsanız konuk gelin, başlatmayın tribünizden diye bir şey attı. Mesaj, paylaşım yaptı. Demet Akalın hemen girdi konuya. Demet Akalın biliyorsun hiç böyle şeyleri kaçırmaz. Hemen girdi. Ben sana o yüzden gelmiyorum işte diyor. Yani konuk gelmiyorum. Ne sana ne hiç kimseye. Oh böyle mis diyor. Ne diyorsun? Yani Bilal abicim, e, bazı kişilerde var ki kesinlikle kendine güvenir ve soruları bile istemez. Ben de birkaç kere böyle ünlü isimlerin YouTube programlarına gittim. Yan yana çekimler yaptık. Hiçbir soruları istemedim ama Danla Bilic burada e, programın yöneticisi, yani kendi YouTube kanalı. E, işte burada anlasın gazetecilik, program yönetimi, moderatörlüğü nasıl olur? İşte kolay bir şey değil, zor bir şey. Ancak en önemli şey soruları, e, yani sorma dese bile onu canlı yayında röportaj yaparken de veya böyle kayıtlı röportaj yaparken konuşturmayı başarmaktır. Zaten konuşturabilirsen o röportajdır. Yoksa herkesin bildiği soruları sormakla bir röportaj yapılmış gibi olmuyor. Sosyal medya fenomenlerine biraz da korkuyla bakıyor ünlüler. Böyle sosyal medya fenomeni olarak tanınıp da YouTube programı yaptıklarında daha çok korkuyorlar. İşte şunu sorma, bunu sorma diyorlar ama bir Armağan Çağlayan'a öyle kimse bir şey demiyor yani. Soruları bana gönder bile demiyor yani. Doğaçlama bana da bugüne kadar işlemediler röportajlarda. Çok nadiren cevaplamadığın soru olabilirse çıkarabilirsin röportajdan ama bu görüntülü çekim gerçi canlı değil. Orada da montaj var. Montaj yapıp sonra veriyorlar. Bizim şu andaki gibi canlı değil yayınımız. Canlı yapmıyorlar yani. Evet, evet. Evet. Bilal abicim. Yani güvenmiyorlar demek ki ona, korkuyorlar biraz sosyal medya fenomeninden. Ama tabii ünlülerin de birçok konuşmak istemediği konu oluyor yani. Televizyon programı yaptığınızda anlıyorsunuz. Sen yaptın Bilal abicim. Ben de çok önceki yıllarda çok zaman yaptım. Bu şekilde yaklaşanlar oluyor. Evet. Çoğu insan, çoğu ünlü soruyu görmek istiyor. Fenomenlerle röportaj yaparken, işte Danla Bilic ve onun gibi fenomenlerle. Çünkü dediğin gibi ne geleceğini bilmiyor. Yani bazıları sırf öne çıkabilmek için bazı röportaj Reklam yapanlar için. saçma sapan şeylerle tuzağa düşürmeye çalışıyorlar. Bunun örneklerini Evet, o gördük. da var. Muhatabını Fenomenlerde var. yapıyorlar. Böyle olduğu için de güvenmiyorlar ve ne soracağını bilmek istiyor. Bazısı röportajı yarım bırakıp kalkıyor da onlar da oldu biliyorsun. Yarım bırak Tabii hatta tabii. Hülya Avşar'ın röportajını terk eden de oldu. Hülya Avşar'ın sorularından rahatsız olan kim? Nihat Doğan. Şimdi hatırladım. Evet.
Hülya Avşar sorular soruyor. Nihat Doğan diyor saçmalıyorsun diyor. Böyle soru mu olur diyor. Sana ne benim bilmem neyimden filan diyor. Kasten yapıyorsun, saçmalıyorsun. Hülya böyle çok insan kırdı röportajlarda, şeylerde. Tabii Tabii. röportaj yapmak bu gazeteci eğitimi gerektiriyor. Yani soru sormak, soru sorarak insanları açmak, bilinmeyenleri ortaya çıkarabilmek, onun için araştırma yapmak filan. Ama bunu eğitim almadan, gazetecilik eğitimi almadan başarıyla yapan birkaç istisna da var. Demin verdin örneğini. Armağan Çağlayan dedin. Mesela işte İzzet Çapa. İzzet Çapa da çok Evet, başarılı röportaj yapar. çok. Çok iyi röportaj. Bilal abicim. Yani Evet, işte öyle bir o soruyu soracaksın ki sevmediği bir soru bile olsa sorma tekniğiyle e, yani onu açacaksın. halledebilirsin de. E, Tabii, O konuyu da açacak. küçük bazı şeyler söyler ve röportajda yerine ulaşır zaten o zaman. Tabii, amacına ulaşırsın. Danla Bilic. Tabii ben bazı konuları çok değişik anlatırım işte efsanemiz, değerli sanatçımız ama ondan sonra da yazarım onu yazacağım. Tabii, 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 tabii. Tabii. Danla Bilic bu, şeylerle, makyaj videolarıyla çok meşhur olduğu için zaten bir hazır izleyici kitlesi var. A, B, Var. C, D, E, F dese bile onu, yüz binler izliyor, milyonlar izliyor. Anlatabiliyor muyum? O videolarda o bakımdan çok şanslı. Röportajların röportaj olarak, bir, anlamı, değeri olmasa bile çok büyük bir izleyici kitlesine sahip. O bakımdan çok şanslı. Evet. Eee, Bilal abicim bu internet ama yokken, sosyal medya ama yokken şunu da ekleyeyim. Ama tabii Danla Bilic'in yaptığı röportajın yansımasını, patlamasını hiçbir yerde görüyor musun? Bugüne kadar gördün mü? yok. Danla Bilic şu soruyu sordu, şu cevabı aldı. Bomba, manşet, bilmem yok öyle bir şey. Magazin gündemine düşüyor mu hiç Yok, görmedim hiç öyle hiç. Ne daha henüz. magazin gündemi, ne haber gündemi hiç yok öyle bir şey. Ama işte o makyaj videoları sayesinde tanındığı için peşinden giden pek çok hayranı var. Hakikaten milyonlarca insan izliyor. Ama gerçek Bilal gazeteci. abicim Evet, devam et. yani sizin gibi gazetecilerden onların böyle faydalanması lazım aslında. Sizlerin yanına Yok, gidip yok, yok, sizlerle görüşmeleri lazım. Hiç yok. yani duayen gazetecilerimiz aslında şu duayen kelimesi de çok yanlış. Usta demek lazım. Duayen aslında başka bir şey. Yani böyle kendi alanının en yaşlı kişisi demek Bilal abicim. Ağzımızda alıştı bu. Ben hiç demezdim eskiden. Hep usta demek lazım. Değil mi? Duayen kelimesi çok yanlış kullanıyor Türkçe'de fakat oturdu yani. Bazı kelimelerde maalesef oturuyor. Evet. İşte sizin gibi değerli, usta, Estağfurullah, yaşayan en önemli magazin estağfurullah. gazetecilerindensiniz. Sizlerle irtibata geçmeleri lazım böyle programlar yapıyorlarsa. Sizlere konuk alıp konuşmaları, tanışmaları nerede işte yapmıyorlar ki böyle Estağfurullah, şeyler Bilal abi. estağfurullah. Allah onların Ben yollarını. çok röportaj yaptım Evet, Bilal abi ben de. Senelerdir yani ilk röportajım e, Avni Anıl'la başlıyor. Yıldırım Gürseslerden tutun da Semahat Özden seslere bütün magazin camiasında Bülent Ersoy'dan Mustafa Keser'e birçok isimle yaptım röportaj. muhakkak. Her biri haber oldu Bilal abi. Her biri magazin gündemine geldi. Seneler sonra bile Kitap Görmeden Sevmek kitabımda sadece ilk defa yayınlananlar bile sonradan magazin gündemi yarattı. İşte o teknik lazım herhalde. Ben bir de Ana dergisinde yetiştim. Yani oradaki meşhur yazarlar eskiden edebiyat dergileri vardı. Benimle birlikte yazan yazı işleri müdürleri olsun, değerli yazarlardan aldığım bilgilerle işte oldu benimki. Alaylı yani musiki gibi eğitimli konservatuvarlı okullu değil de alaylı yetiştim. Onun için sizler çok önemlisiniz. Sizlerden öğrenmeleri lazım. Eksik olma, sağ ol. Allah onların yollarını açık etsin. Kendileri başarılı olsunlar, yürüsünler, gitsinler. Peki, Selena Gomez
Ya bu eşiyle bir muhabbetleri sürüyor. Selena Gomez'in eşi ile birlikte görüntüleri, videoları bir zaman, bir süredir dünya magazin medyasını işgal ediyor. Daha önce biliyorsun bir gaz çıkarma videoları vardı. Kocasının videosu vardı. Aman Allah'ım ya, böyle bir rezalet olamaz ya. Yani Selena Gomez gibi dünya yıldızının kocası ulu orta böyle bir rezillik yapıyor ve bunu da sakınmadan paylaşıyorlar. Eee, Bir de şimdi pis ayaklarını mı öpmüş? ya Böyle ayakları kirliymiş. ya pis ayaklarını öpüyor Selena Gomez. Yani şarkı çıkarsa bu kadar yankı yapmaz, bu kadar paylaşılmaz ki çok önemli, çok genç insan. Kendisini seviyor, değer veriyor, önem veriyor. Ama rezillik olunca insanlar bayılıyorlar izlemeye, paylaşmaya, yorum Tabii yapmaya. tabii, böyle şeyler daha çok etki yapıyor, etkileşim yapıyor. Onlar için PR oluyor. Ne bileyim, böyle bir ilginç bir şeyler oldu yani, her şey değişti. Dünya starlarında daha eskiden de böyle ilginç şeyler görünürdü Bilal abicim. Vardı. Birçok şey yaşardık. Dünya starı olan kişilerin hal ve tavırlarında farklı böyle çıkışlar, dünya gündemine gelmek için yaptıkları PR çalışmaları da oluyordu zaman zaman, ama şimdi artık bizim yani Türkiye hudutlarında şöhret olan kişiler de böyle şeyler internette yapıyor. Neler yapıyorlar o TikTok'larda? Bu ne ki? Evet ama yani şimdi bu Selena Gomez hatırlarsın yani gençlerin özellikle bu kız 15-16 yaşındayken filan çok daha büyük şöhretti. Hem dizide oynuyordu, Tabii. gençlik dizisinde oynuyordu. Hem şarkılar söylüyordu, şarkıları vardı filan. Çok büyük bir şöhret Ben vardı. seviyordum dizileri. Dizileri hala da, onun eski dizilerine de bakarım öyle ara sıra. Evet. Evet, işte, genç pop yıldızlarıyla yakıştırılıyordu filan. İşte, evlenseler ne kadar güzel olur, çocukları olsa ne kadar güzel olur filan diye Selena Gomez. Evet, İşte şeyle de birlikte oldu. Ee, O çocukla. O da çok bunun gibi değişik değişik hareketleri vardı ya. Daha o bayağı bir şımarıktı. evet ve, Neydi, adını da bir an çıkaramadım. benim de dilimin ucunda ve kocası da Evet. evlendiği insan da çok ünlü bir prodüktör, çok ünlü bir, müzik, şirketi yöneticisi, sahibi. Onunla iş vasıtasıyla tanışıyorlar ve sonra evleniyorlar. Adam kendisine has bir kişilik, salaş, dağınık, filtresiz bir insan. Demek ki Selena Gomez'i de diyorlar ki hayranları, biz gözümüzde çok büyütmüşüz ya Selena Gomez'i. Yani böyle bir rezil adamla bu ilişki. Bunu diyor ki Ay Yıldız şimdi niye Bilal abi bu pis insanları konuşuyorsunuz diyor da. Yani gözünüzde büyüttüğünüz starlar aslında bir çöplük olabiliyor arkadaşlar. Bir çöplüğün içinde yaşamayı da yaşasa da oh ne rahat diyebilecek insanlar olabiliyorlar. Onun için kendi kıymetinizi bilin. Herkesi gözünüzde büyütmeyin. Bunu anlatmak, Tabii. bu sonucu, bu ana fikri çıkarmak için bu konuyu aldım buraya. Bunu Ne kadar söylemek, doğru söylüyorsun Bilal abicim. Ne kadar özel bir mesaj. evet, bu mesajı vermek için, bunu ana fikri ver. Serenay Sarıkaya'ya gidelim. Justin Bieber, Justin Bieber'dı, Justin değil Bieber, mi? bravo. Justin Bieber. Ama onunla da çok yanlış şeyleri vardı bunların, birbirlerine mesajlarla attıkları. O zaman saçılmıştı her yere, düşmüştü yani yıllar önce. Bu kız da aslında çok normal değil yani. Değil. Osman, çok güzel bir konuya temas ettin. Biraz sonra onu konuşalım. Bu, mesajı bize yine geç, olur mu? Biraz sonra. Serenay Sarıkaya bizi Paris'e götür. Serenay bizi Paris'e götür. Serenay Sarıkaya dün akşam bu saatlerde Paris Moda Haftası Paris'te Yves Saint Laurent'in defilesi vasıtasıyla oraya gitti. Defileyi protokolden en önden izlemesi için çok büyük bir para aldı. Yves Saint Laurent'in özel konuğu olarak Business uçtu. Orada 5 yıldızlı otelde ona özel daire oda açtılar. Altında harika bir araba şoförlüğü, Paris'te her yere götürdüler. Restoran, en pahalı restoranlarda özel yemekler yedi
ve dünyaca ünlü başka, starlarla bu defileyi izledi. Serenay Sarıkaya'nın bu defileye giderken giydiği kıyafeti nasıl buldun? Şimdi açtım ona bakıyorum, sen Bilal abicim anlatırken seni dinliyorum, ona bakıyorum. Hem de bakıyordum şu anda. Yani e, aslında makyajı falan böyle doğal ama etkili görünüyor yani. Saçları da güzel olmuş. Biraz böyle daha da e, yani bilmiyorum, daha da özenli olabilirdi sanki ama o deri güzel yakışmış. İyi taşıyor deriyi. Ben onu beğendim de diğer elbise biraz kesimi biraz değişik. O Yani göğsü açık aslında olan kötü diyorsun. değil. Göğsü Çok, açık olan evet, çok da diyorsun. kötü değil. Yani Yani doğal, saçları birazcık çok ama doğallık da bazen güzel duruyor. Ben beğendim yani. Aslında güzel. Çok abartı yok. Böyle yerlere biraz daha fazla abartılı saçlar, şeyler yapıyorlar ama böyle de güzel olmuş. Serenay Sarıkaya yakışıyor. Yani güzel taşıyor giysileri. Ben beğeniyorum. Şık ve havalı buldum. evet, önden fiyonklu bir, bluz değil mi o, Yves Saint Laurent markasının çok güvendiği bir model. Bu yaz, dünyanın önemli şehirlerinde parası olan kadınların alıp giyeceği bu mesela Oxford Street'te, Champs-Élysées'de, Londra'da Oxford Street Evet. ve Champs-Élysées'de Fransa'da Paris'te kadınları, güzel kadınları, sosyete kadınları ya da işte parası olan kadınları, Yves Saint Laurent seven, giymeyi seven kadınları bu bluzda görebilirsiniz. Bu bluzu gelen bütün konuklara giydirmişler. Ünlü, zengin pardon, ünlü oraya işbirliği için davet ettikleri yani Serenay Sarıkaya gibi. Mesela İngiliz bir model de aynı zamanda oyuncu ismini şimdi unuttum. Aynı bluzla videolarını gördüm. Beyaz olan bluz değil mi? Onu şimdi Evet, gördüm. Onu görmemişim. O da güneş gözlüğü de takmış. bu kıyafeti demiş bir takipçim belediye mi dağıtmış? Herkeste var demiş bu bluz. Eee, Eski eskiden böyle şeyler vardı ya. Bilal abiciğim. Evet. Biraz eskiye dönüş her zaman oluyor modacılarda. Evet, evet, doğru söylüyorsun. Bir nostalji havası var orada. Ben şeyi beğenmedim. Serenay Sarıkaya'nın o Yves Saint Laurent, logosu önünde dışarıda, eee, gece karanlıkta gözünde kaynakçı gözlüğü gibi kocaman gözlüklerini beğenmedim. Yani suratını kapatan gözlükler, iri, daha olması gerekenden daha iri gözlükler. Evet. Sanki yüzünü Çok yanağını kapatmış suratını. Doğru. kimliğini gizlemek ister gibi, kim olduğu anlaşılmaz. Yani öyle bir şey vermiş, görüntü vermiş. Ama onun dışında bizim Orada gururumuz. saçları güzel ama güneş gözlüğü dediğin gibi Bilal abi, ama saçları güzel. Diğer yerde de saçları böyle çok biraz basit kalmış. Ama deri yakışmış, güzel taşıyor yani. Evet, Serenay Sarıkaya bu Bir kostüm daha var. Onu da Ajda Pekkan gördüyse beğenmiştir. Sahneye uygun. Onun beğenmiştir tarzında. diyorsun. Şortlu Beğenmiştir. falan, mayolu gibi böyle içi. Evet, Sarıyor var sanki üstünde. Dilek Şenyurt soruyor, özel abonem, "Bilal abi dünya ekonomisi, zor durumda, giderek küçülüyor. Bu paraları nasıl veriyorlar?" diye. Tabii bu, büyük gelir getiriyor, büyük kazanç getiriyor. Sonra geri dönüş olarak, bu yapılan tanıtımlar, reklamlar, işbirlikleri o markalara iyi satış getiriyor. Ne olacağını hiçbirimiz bilemeyiz. Tabii, yani şu anda dünya alt üst olmuş durumda. Eee, Tabii. petrole zam yapıldı mı, yapılmadı mı, yapılacak mı? Petrole zam yapılırsa, büyük oranda zamlar yapılırsa bütün fiyatlar alt üst olacak. Tabii o zaman da satışlar bıçak gibi kesilecek. Bu markaların satışları da geriye gider. Bilemeyiz ama şu anda, sanki hiçbir şey olmayacakmış gibi bu tanıtımları yapıyorlar arkadaşlar. Durum kötü. İnşallah dünya savaşıyla karşı karşıya kalmayız. 100 yılda bir olan her şeyde bizim dönemimize rastladı Bilal abicim. Pandemiden tut işte birçok şey.
Değil mi? Bir de Depremlerin Dünya en Savaşı büyükleri. görürsek yani her şey bizim dönemimize rastlıyor olacak. Depremler, Allah korusun. Allah korusun, depremlerin en 100 yılda büyükleri. bir olan depremler, Ya 100 yılda bir bu kadar dünya geneline yayılan pandemi, darbeydi, bilmem bir şeydi. Yani her şey bizim dönemimize rastladı, bu 100 yılda bir olacak şeyler. 40 yılda bir hazırlanacak olacak da paralel devletti, bilmem neydi. Senelerce yapılıyor, bizim dönemimizde patlıyor. Bir dünya savaşını görmedik, Allah göstermesin. Yani çok kötü bir şey. İnşallah anlaşırlar, yani yeniden e, bu şekilde hallederler diplomasiyle. Bilal abicim. Bu arada Afra da gidiyor. Bavul hazırlıyor. Afra nereye gidiyor ya? O da Paris ve Milano'ya gidecek. İşte Ama özleyeceğiz Afra'yı ya. Gitmesin, özleyeceğiz ya. kısa gider. Yani çünkü dizinin seti olduğu için dönecek, en itibarlı marka yüzü unvanı aldı yine. Ve Paris işte ve Milano'da bulunacakmış. Öyle bilgiler aldım. Ee, Orayla ilgili hazırlığı varmış. Ne olduğuyla ilgili bir şey daha vardı ama onu nereye not etmişim? Yani Paris'e yine geçtiğimiz zamanlarda da gitmişti, biliyorsunuz. Paris'e geçen sene aynı Gitti. dönemde yine Paris Moda Haftası'nda Evet. Balenciaga firması için gitmişti. Yine aynı firmanın davetlisi olarak gidiyor o zaman. Yine aynı firma. Herhalde ben not ettim onu ama e, o Evet, vardı bende ama onu başka bir yere yazmışım, bulamadım. Yani evet. yine aynı yerde Paris Moda Haftası'nda e, Serenay Sarıkaya'nın işte bu şey Onun katıldığı defilelerinin bir benzeri bu sefer katıldı. bir başka firma için. Benzeri. Bir başka Evet. firma için ve yine protokolden en önden izleyecek o zaman, değil mi? Defileleri. Aynen, tabii. Tabii yani bunlar Serenay Sarıkaya olsun, işte Afra Saraçoğlu olsun. E, Modaya da tabii ki en güvenilir, Türkiye'nin en önde markaları oldular, isimleri. Markalar da onlarla işbirliği yapıyor. Dizileri dünyada tanınıyor. E, Bayağı ilgi görmeye başladılar. Eski oyuncular, böyle şeyler kısmet olmadı onlara, değil mi Bilal abicim? Türkiye'de Eskiden çok da şöhret olsalar. eskiden yoktu. Evet. Son 10 senedir bu dizilerin yurt dışında sevilmesiyle, tanınmasıyla dizi oyuncularımız Çok değişik. Evet. büyük rağbet görüyorlar ve çok da güzel paralar kazanıyorlar. Peki Tabii. Milano'da ne var? Bulgari var. Ha, Bulgari'nin de Ha, Türkiye orası. Evet. güreşlisi ya. Aynen öyle. Ben not etmiştim. Şimdi bir an aklıma gelmedi marka. Ona Bulgari. gidiyor. Evet. Bulgari için Evet. gidiyor. Dünyanın en büyük mücevher firmalarından biri. Bizim yıldızımız da Aynen. mücevher. Afra Saraçoğlu da mücevherimiz bizim. O da oraya gidip mücevher, İtalyanların göz bebeği, dünyaca ünlü Bulgari mücevherlerinin tanıtımını için oraya gidecek. Bizim Evet. Bilal abicim. mücevherimiz. Ama Onu bizim değil, söyleyecektim. bizim değil. Arıyorum. Pardon, bizim değil. Kimin mücevheri o? Sen söyle. Kimin mücevheri Afra Saraçoğlu? Afra Saraçoğlu, Mert Me me Ramazan me Demir'in me me mücevheri. Mert 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 Evet. Ramazan Demir'in mücevheri. Herkes benimle aynı anda söylemiştir zaten, tüm Afram ekibi. Gerçekten de Mert öyle. Mert Ki öyle bir set öncesi ona bir laf etti ki Bilal abicim, sen onu herhalde canlı yayınında kullandın, değil mi? Ben öyle hatırlıyorum. Yani ben konuk olmasam da başka bir programda senin kullandın yazdığın bir herhalde. yazıyla ilgili mi bu Evet, bu söylediklerin? hafta Tamam. ben stüdyo Zaten çalışmalarındayken yayına katılamadığım için köşe yazısı yazmıştım. tamam. Yani beni öptüğün gibi kimseyi öpme demiş. Ne Ha, kadar ilginç. Çok da özel böyle kişilerden duydum. Etrafında bazı kişiler de şahit olanlar var. ya İşte demek ki gerçekten ikisi de birbirinin mücevheri gibi böyle farklılar. Zaten aşkları iyi gidiyormuş ama görüşemiyorlar. İkisi de setlerde. çok yoğun değil mi setler?
Mert'in Evet, sesi bayağı. sesi çok yoğun diye duyuyorum. Afra zaten kavga dövüş içinde kızcağızı ağlatıp duruyorlar. Osman bir şey geçtin. Osman neydi o demin geçtin güzel kardeşim? Osman demin bir Dizide yazmıştın. Osman Ulasan, eee, Ulusan. Onu bir Osman eee evet, Abi dizisinin karşısında doğru bir dizi olsa o reytingleri alamaz. Altına imzamı atarım Osman'ın bu yazdığının. Abi dizisinin karşısında doğru bir dizi olsa. Çünkü her hafta zaten reytingleri düşüyor arkadaşlar. düşüyor. Her hafta düşüyor. Ondan dolayı da Evet. sorun yaşadıkları için biraz romantik sahnelere doğru gidiyorlarmış diye duydum Bilal abi. Bu yeni bilgi mi? Yeni Yeni bir duyum, bilgi. yeni bilgi. Ama yani Evet, nasıl romantik olabilir ki yani? Görüyorsun bilmem aradaki farkı yani. Bir fiziki uyum diye bir şey söz konusu değil. Görsel olarak tabii. bakıyorsun uyum yok. Yani Afra ile Kenan İmirzalıoğlu arasında. Romantizmin bize geçmesi lazım romantikliğin ki seyirci isteyerek, arzulayarak komşuya da söylesin. Dün seyrettin mi diye camdan cama söylesin. Şu diziyi seyrettin mi ne güzel aşk yaşıyorlar falan. Öyle bir şey değil ki bu. Değil mi? Yok. Yani öyle Kimse. öyle bir Ben romantizm. böyle yaşlı teyzelerden bile duydum. Beni görünce benle sohbet ederlerken söylediler vallahi Bilal abicim. Artık yani Afra'nın sadece aslında genç değil, ileri yaşta yaşı yüksek kişiler takip ediyor beni. Yaşlı isimler arıyor. Aframcıyım ben diyor ya. Çok şaşırıyorum. Afra'yı da Mert'i de seviyorlar. Yani uyum olmadığını, dizide çok fazla silah, biraz böyle fazla mafya şeyleri olduğunu eleştiriyorlar. Böyle yaşı olan izleyiciler. Servin işi sağlam diyor ki bu dizide aşk olursa reyting daha da düşer diyor. Düşer tabii. Düşer. İşte onu nasıl yapacaklar bilmiyorum. Çok doğru söylemiş. Bu sefer de Afra'yla Kenan İmirzalıoğlu'nu işte yani Çağla karakteriyle Kenan İmirzalıoğlu'nun karakterinin ismi neydi? Ben onu bile hatırlayamadım işte. Doğan. Yani Doğan karakterini öpüştürürlerse vallahi Afram izlemeyebilir de daha da Fanlar izlemez. yani ters tepki Afran yapabilir. fanları izlemez. İzlemez. Evet. Ama Eee, Mert'in de öpüşme sahneleri varmış. ya Bayağı varmış senaryoda. tamam da Mert Ramazan Demir of. Yani Mert Ramazan Demir'in dizisinin konusu filan zaten romantik Yaşı bir yaşına dizi. uygun. Yaşı romantik bir dizi. Bir de bu insanlar şimdi Afra'ya bir şey katmaz. Mert Ramazan Demir'in öpüşme sahnesi diziyi daha da çok seyrettirecek. Mert'e faydası çok fazla olacak. Tabii. Oyunculuğunun getirisi çok fazla olacak. Ama Afra'dan götürür ya öpüşürse kendi 54 yaşında adamla. Yani Afra'ya faydası olacaksa rol yapmak için yapsın diyeceğim ama yani Afra'ya faydası olmaz ki. Ya böyle bir şiddet olabilir mi ya? Allah aşkına ya. İnsanlar birbirlerini vuruyorlar, ateş ediyorlar, kavga, dövüş. Afra'yı ağlatıyorlar. Afra'ya diyorlar ki sana belki de diyorlardır ki sana harika bir oyunculuk göstermen için senaryo yazdık. Harika şeyler yazdık. Senaryo geliyor. Ablasına tecavüz etmişler. Babasını öldürmüşler. Ağla. Ağla. Sana Allah gecinden versin. Sana Allah gecinden versin. Baban öldü. Onur Akay deseler, ağlayacaksın deseler, sen daha iyi ağlarsın. Bana deseler baban öldü, ben de ağlarım aynı şekilde. Bu oyunculuk değil ki ya. Bu oyunculuk değil ki ya. Tabii. Yani bu oyunculuk değil. Oyunculuk sürgit bir sahneler zinciridir. Öyle bir ama Afra Saraçoğlu tabii ki çok çok iyi oyuncu. Ama kızı kandırıyorlar. Tabii Bilal abicim yani öyle güzel noktaya değindin ki o silah tutması yani o sahneler yakışmadı. Bazen olabilir yani hani dizinin içinde ara sıra bazı şeyler olabilir Olabilir, dizinin olabilir, senaryosuna göre. olabilir. Afra kendini oynasa zaten Afra'yı tanıyanlar bilir. Mesela onun
herkes belki bunları bilmiyordur ama çok deli doludur. Afra Saraçoğlu'nun yapısı eğlencelidir, muzırdır. Yani nasıl söyleyeyim, her şeyi dalgaya alır. Mesela ben bazı özel şeyleri çok yazmadım, anlatmadım. Afra ile Mert'i evde bazı şeyleri yazsam, yani şaşırır, inanmazlar Afram. Çocuk gibi oyunlar oynarlar, eğlenceleri var yani. Nasıl Ya anlatayım? bunları yaz, Bunları öyle bir o dansı çok sever Afra, dans eder. bunları Ne bileyim, yaz. bunlara uygun böyle karakterle bir aşk, yaşına uygun bir isimle bu şekilde bir karakter canlandıran bir aşk yazsalardı, e, bir dizi olsaydı, bir senaryo, tabii güzel de bir senaryo, çok çok nefis bir şekilde reytingler böyle düşüşe değil yükselişe giderdi bence. Bak çok güzel bir şey yakaladın. Afra Saraçoğlu'nu kendisinden iyi kimse tanıyamaz. Afra Saraçoğlu'nun kendi oynayacağı diziyi, bu aşk dizisi bundan sonra bazı sahneleri Afra'nın yazması lazım. Bütün diziyi yazamaz Vallahi elbette. Zaman yok. evet. Bu Kendini oynasa kendisiyle ilgili bazı sahneleri Afra Saraçoğlu'nun senaristle oturup yazması lazım. oturabilir tabii. Tadından yenmez. Tadından yenmez. Tabii. Ve o dizi Aynen. Mert'le olsa öyle bir şey keşke. Ya diziden vazgeçtim. Sinema filmi. O Oturup olacak kendisi herhalde. yazsın. Bakalım, şimdi dizilere birden girdiler. Aslında onunla ilgili okuma provaları diyorum. Ee, Gelen projeleri, okumalar bile yapıldı. Prova değil de onlar hani projeleri okuyorlardı, senaryoları. Tabii bu dizilere girdiler şimdi birdenbire. Ertelenmiştir. Ancak yaz ayına doğru, yaz ayında olur Bilal abicim. Ne olacağı belli olmaz tabii de. Yaz Ama şimdi ayında olur. Mert'in dizisi de başlıyor. Bayağı bir değişti her şey. Her şey değişti tabii. Her şey değişti. Bak Mert'in dizisinden hiçbir endişe duymuyorum. Başlayacak olan dizisinde. Yani o Melis Sezen'le uyum Tabii. olacak olmayacak falan diye hiçbir şey endişe duymuyorum. Burada Mert gereken her şeyi yapacaktır. Senaristle ve ekibiyle, yönetmenle ve partneriyle de çok uyumlu götürecektir işi. Mert çok başka bir aktör. Kenan İmirzalıoğlu gibi değil. Asla değil. Asla değil. Mert çok modern zaman aktörü. Kenan İmirzalıoğlu 25 sene öncesinde kalmış. Kenan İmirzalıoğlu, bak bu dediğimi sen anlarsın. Kenan İmirzalıoğlu biraz daha sabretseydi, biraz daha geç girseydi Kadir İnanır şeyini, jenerasyonunu yakalayacaktı. Yani Tabii. Kadir İnanır kaprisi var diyeceğim. Kenan İmirzalıoğlu'na ve Kadir abiye ayıp olacak ama Kenan İmirzalıoğlu'nda Kadir İnanır kaprisi var diyeceğim. Kulağıma gelenler, yazılanlar, yorumlar, Var. okuduklarım, anlatabiliyor muyum? Mert Ramazan Demir öyle değil. Mert Ramazan Demir Yok. verdikçe oynuyor, oynadıkça veriyor, verdikçe oynuyor. Sete veriyor, yapımcıya veriyor, partnerine veriyor. Ne veriyor? Kendinden veriyor. Saha açıyor. Oynaması için, daha rahat olması için insanların Ama özveriyle hareket ediyor. Pardon. eksik söyledim Bilal abicim. Partnerine bir de gönlünü veriyor. Ay, ay, Evet. ay. Sevgili Onur Akay, yine bir saate geldik. Bitti programımız. Bu hafta aralarının iyi olduğunu duydum. Bana çok soru soruyorlar. Yani hani çok fazla vakit geçiremiyorlar. Fazla bir gelişme yok. Ama araları çok iyi yani. Onu son kez söyleyeyim buradan. Merak etmesinler. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir geç saatlerde görüşebiliyorlar. Ee, Buradan duyurayım. Muhabirler dikkat edebilirlerse belki bir şeyler yakalayabilirler. İki eve de baksınlar. Arnavutköy'e de Sarıyer'e de geç saatlerde görüşmeler gerçekleşiyor. Bunu buradan söyleyeyim Bilal abicim. Evet. Mustafa Ağda duydu mu Mustafa Ağda? Eee, Her Çalışkan muhabir. partnerine demedim. Şimdi bir mesaj gelmiş. Ben orada hani sadece Afra'dan bahsetmiştim. Afra'ya gönlünü verdiğini. Afra'yı O kastettim. yanlış anlaşıldı herhalde. Hani partnerine gönlünü de veriyor deyince partnerlerine demedim zaten. Afra'yı kastederek söyledim. Hiçbir partnerine de öyle bir gönlünü vermedi. Vermez de yani. O bir Vermez de. istisnaydı. Bir kimyalın bir aşk yaşadıkları içinde
o kimyaları da çok tuttu. Zaten onların elektrikleri çok tuttu Bilal abicim ki o aşk yaşandı. O elektrik diziye de yansıdı, Seyfer'e de yansıdı, Afram'a da yansıdı, ikisine de yansıdı. Onun için öyle dedim, gönlünü verdi diye. Benim de öyle bir şarkım vardı, bilmem ben sana niye verdim, kendime yazık ettim, genç yaşta harap ettim, gönlümü gönlümü. Okan A! Bölgen çok severdi bunu. Güzel, Bilal abicim. O güzel. zamanlar söylerdik esprili. İşte inşallah işin ikisinin dizisi de iyi gitsin. Bizim isteğimiz o Bilal abicim. Yani ikisi de reytingleri düşmesin. Yıl sonuna kadar güzel işlerine devam etsinler. Aşkları da bozulmasın. Etraflarını da değiştirmişler. Onu da bak söyleyecektim, unuttum. Hı hı. Etrafında bazı elemeler de yapmışlar Bilal abicim. Öyle mi? Bazı insanlardan, herkesin bildiği, onların etrafında gördüğü kişilerden daha uzak duruyorlarmış. O Öyle da mi? onlara daha iyi gelecektir bence. Biraz etraflarında da kıskançlıklar yaşıyorlardı. İnşallah Hımm. dizileri de, aşkları da, işleri de iyi gider. Böyle. İnşallah, inşallah. Sevgili Onur Akay, çok teşekkür ederim. Renk kattın, yayınımıza. Çok, ağzına Ne sağlık demek. kardeşim. Ben de çok mutlu oldum. Yine inşallah haftaya çarşamba günü bir arada oluruz Bilal abicim. Bütün İnşallah. bizi izleyen, yorum yapan herkese sevgilerimi gönderiyorum. Teşekkür ediyorum. Güzel, hayırlı, bereketli Ramazan ayı geçirmelerini diliyorum izleyenlerimizin. Çok güzel, çok teşekkür ederim. Dostlar, sağ olun, var olun, eksik olmayın bizi izlediğiniz için. Beğen yaparsanız, abone olmadan izleyen arkadaşlar abone olurlarsa da memnun oluruz. Sevgiyle kalın. Sevgiler. Görüşmek üzere.